Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Köpek çanta yapımına devam ediyoruz. Bu videomuzda köpeğimizin başını, ayaklarını, kulaklarını, kuyruğunu yapmaya çalışacağız. İlk önce köpeğimizin başını yapacağız. Bunun için cappuccino rengi ipimizi alıyoruz. Yine 2,5 numaralı tığımızı kullanacağım. Bir tane zincir kilitliyorum. 12 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi ilk zincire değil, ikinci zincire sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sık iğne yaptım. Bir tane zincirim kaldı. O zincirin içine 3 tane batıyoruz. 1 2 3 tane sık iğne battım ve örgüm döndü zaten. Şimdi diğer sık iğnelerimizin tam karşısına batıyoruz. Hepsine tek batacağım. 9 tane sık iğne yapacağız. Tam karşılarına batıyorum. 1 2 3. Diğer ipimi de alttan yürütüyorum. 4 5 6 7 8 9 sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin olduğu yere geldim. Şimdi onun içine tekrar 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Bir, 2 sık iğne yaptım. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum burada ve bir kaydırma yapıyorum. İşaretçi ipi takıyorum. Başlangıç noktamız burası olacak. Aradaki 9 sık iğneyi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9. Şimdi 3 tane artırma yapacağız. 3 tane sık iğnemizin içine çift batıyorum. Birinci çiftim, ikinci çiftim, üçüncü çiftim. Yine aradaki 9 sık iğneyi tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne yaptım. Şimdi 3 tane artırma yapıyorum. Yine çift batıyorum 3 tanesine. Birinci çiftim, ikinci çiftim, üçüncü çiftim. Evet, başlangıç noktamıza geldik. Şimdi toplamda 30 tane sık iğnemiz var. Bu 30 sık iğnemizi 2 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan hepsine tek batarak örelim. 2 sıra yapıp geliyoruz. 30 sık iğnemizi 2 sıra ördük. Başa geldim. Şimdi baştan 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 sık iğneye tek battım. Şimdi 6 tane artırma yapıyorum. 6 sık iğnemize çift batacağım. Birinci çiftim, ikinci çiftim, üçüncü çiftim, dördüncü çiftim, beşinci çiftim, altıncı çiftim. Hepsine tek batarak sıra başına geliyoruz ve sıra başına geldiğimizde 36 tane sık iğnemiz olacak. 36 sık iğnemizi de 2 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. 36 sık iğneyi 2 sıra örelim. 36 sık iğneyi 2 sıra ördük. Başlangıç noktamdan her birine yine tek batarak 20 tane sık iğne yapıp geldim. Şimdi burada tekrar artırmalara başlıyorum. Bir tane artırıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Bir tane daha artırıyorum. 3 sık iğne yapıyoruz. Bir tane artırıyorum yine. 3 sık iğne yapıyorum. Bir artırıyorum. 1, 2, 3 sık iğne yaparak başa geldim. Şimdi toplamda 40 tane sık iğnemiz oldu. Yine başlangıç noktamızdan 21 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne yaptım. Bir artırıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne yaptım. Bir artırıyorum.
1 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 sık iğne yaptım. Başa geldim. Şimdi başlangıç noktamdan yine 21 sık iğne geliyorum. 2 3 4 18 19 20 21 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Başa geldim. Şimdi başlangıç noktamdan 22 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 19 20 21 22 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Başa geldim. Şimdi tekrar 22 sık iğne yapıyoruz. Başlangıç noktamızdan. 1 2 3 4 19 20 21 22 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1 2 3
4, 5, 6, 7 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Başa geldim. Şimdi başlangıç noktamızdan 23 sık iğne geliyorum. 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23 sık iğne geldim. Bir tane artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Sıra başına geldim. Şimdi bu sırada 9 sık iğne bir artır yapacağız. Hemen başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. Sıra başına kadar 9 sık iğne bir artır yaparak geliyoruz. Ve sık iğne sayımız 66'ya çıkıyor. 66 sık iğneyi de 10 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan örüp geliyoruz. Bu sırada azaltmalarımıza başlıyoruz. Şimdi 9 sık iğne bir azalt yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Çift alıyorum. Evet, sıra başımıza kadar 9 sık iğne bir azalt yapalım. Şimdiki sıramızda da 8 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Sıra başına kadar 8 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Bu sıramızda da 7 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Sıra başına kadar 7 sık iğne bir azalt yapalım. Şimdi 6 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Bu sıramızda da 5 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 1, 2,
3, 4, 5 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Sıra başına kadar 5 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğne yaptım. 4 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 4 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Sıra başına kadar 4 sık iğne bir azalt yaparak geliyoruz. Evet, şimdi gözlerimizi takacağız. Gözlerimizi takacağımız yere ben bir iğne taktım. Şu ilk başladığımız sıradan sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ile 13. sıranın arasına taktım gözleri. İki göz arasında da 9 tane sık iğne var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğnemiz var. Bu kısmı ortalayarak bir tane ortaya sık iğne, orta sık iğneyi ayarlayıp 4 tane sık iğne buradan atlayıp 4 tane sık iğne buradan atladığınızda yerine bulmuş oluyor. Şimdi iğnelerimizi yerleştirdiğimiz yere gözlerimizi takıyoruz. Evet, birini taktım. Diğerini de takalım. Gözlerimizin arka kapaklarını da geçirelim. Evet, gözlerimiz oldu. Şimdi bir sıra daha azaltalım. 3 sık iğne bir azalt yapalım bu sırada da. Daha sonra elyaf dolduracağız. 3 sık iğne bir azalt yapıyoruz bu sırada da. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Sıra başına kadar 3 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Evet, bu aşamadayken elyafımızı dolduruyoruz. Elyafımızı doldurduk. Şimdi 2 sık iğne bir azalt yapacağız. İki sık iğne yapıyorum. Bir azaltıyorum. Sıra başına kadar 2 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Şimdi bir sık iğne bir azalt yapıyoruz. Bir sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Sıra başına kadar bir sık iğne bir azalt yapıyoruz. Şimdi 6 tane azaltma yapalım. Birinci azaltmam,
ikinci azaltmam, üçüncü azaltmam, dördüncü azaltmam, beşinci azaltmam, ve altıncı azaltmam. Şimdi sıra başına geldim. Tekrar azaltma yapıyorum. Sürekli. Birinci azaltmam. İkinci azaltmam. Üç azaltma da burada yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şu işaretçi ipimizi de çıkartalım artık. Şimdi bu ipimizi içeriden çekeceğiz. Bir iki yerden kilitleyip sağlamlaştırıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet, köpeğimizin başı bu şekilde oldu. Şimdi köpeğimizin tüylerini yapacağız. Bunun için bir defter ya da küçük bir kitap şeklinde bir şey alıp şu şekilde saralım ipimizi. Yine kahverengi, cappuccino rengi ipimizle yapıyoruz. Daha sonra ipimizin bir kenarını kesiyoruz. Bu şekilde iplerimizi hazırlayalım. Daha sonra şu burnumuzun geleceği kısma her tarafına ipimizi takacağız. Üstüne daha sonra burun örüp dikeceğiz. Yani o ipimizin alt kısımları gözükmeyecek. İpimizi şu şekilde ikiye katlıyorum. Tam şu orta kısımdan iplerimizi geçirmeye başlıyorum. Şu şekilde kilitleyerek daha sonra uzun olan kısımları keseceğiz. Aynı deliğe
İstediğim kadar, yani birkaç tane batacağım. Ne kadar yapacağınızı, bunu siz kendiniz de karar verebilirsiniz. Sizin için ne kadar uygunsa gözünüze hoş göründüğü yerde bırakabilirsiniz. Orta deliğin bir altına, yanlarına, yani bir sık iğne yanına kaydırabilirsiniz. Bir sık iğne altına inebilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. Ben biraz yoğun yapmayı düşünüyorum. Siz de istediğiniz yoğunlukta yapabilirsiniz. İplerimizi geçirdim. Bayağı yoğun yaptım. Bu köpek için hazır burun da takabilirsiniz. Fakat ben elimde bir tane az kalmış bir siyah makrome ipim var. Ondan yapacağım. Şu geçirdiğimiz iplerin bir kısmını şu şekilde üste vereceğiz. Bir kısmını yanlara, bir kısmını da bu şekilde altta bırakacağım. Şu orta kısmına da burnumuzu yapacağız. Şimdi onun için siyah makrome ipini alıyorum. Bir zincir çekerek kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. İlkine batmıyorum. İkincisinden itibaren sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar 5 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çektim. Döndüm. 1,
2, 3, 4, 5. Bu parçamızı kare yapmaya çalışıyoruz. Şöyle baktığımda bir sıra daha yapmam gerekiyor. Dönüyorum. Tekrar 1, 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım ve parçam kare oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi uzun keseceğim. Dikişini de aynı iple yapacağım. Makrome ipi olduğu için ipin uçlarını yakmayı unutmayalım. Yoksa sökülür. İpimizi iğnemize geçirdim. Ördüğümüz burnu şu şekilde çapraz olacak şekilde köpeğimizin tam burnunun geleceği yere orta kısma iğneliyorum. Tam ortaya gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Ve ondan sonra dikmeye başlıyoruz. Bir köpekten bir burun parçamızdan alarak bunu buraya sabitleyeceğim. Bu şekilde dikiyoruz. Evet, bu şekilde böyle etrafını dikelim. Köpeğimizin burnunu diktik. Şimdi üst kısma gelen iplerimizi yukarı çekeceğiz. Şu şekilde atayım. Şu şekilde takıyorum ve şöyle çekiyorum. Yüzün üst kısmına düzgün bir şekilde ipleri dağıtacağız. Göz kenarlarımızı da yapalım.
Şimdi şu kısımlardan gözün biraz bu tarafına da sarkıtalım. Daha sonra dediğim gibi fazla olan kısımları keseceğiz. Her tarafa eşit dağıtmaya özen gösteriyorum. Şu göz düğmelerinin altına da sıkıştırabilirsiniz bir kısmını. Bu tarafta da aynı şekilde gözün altına sıkıştırıyorum. Evet, köpeğimizi, iplerimizi geçirdik. Şimdi fazla olan yerleri keseceğiz. Eksik olan yerlerde eklemeniz gereken yerlere ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tasarımınıza kalmış bir şey. Şu şekilde fazlalıklarımı kesiyorum. Özellikle gözün üzerine doldurmaya çalışın ki taş gibi gözüksün. Evet. Fazla gördüğünüz yerleri alabilirsiniz. Çok detaylı bir kesim yapmıyorum. Biraz daha doğal dursun diye. Evet, köpeğimizin başı da hazır. Şimdi kulağa geçeceğiz. Kulaklarımızı yapacağız. Evet, kulağımıza başlıyoruz. Kulağımızı yapmak için cappuccino rengimi aldım.
Altılı sihirli halka yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ipimizi çekelim. 6 işaretçi ipimizi takıyorum. Şimdi hiç artırma ve eksiltme yapmadan 6 tane sık iğneyi 2 sıra örüyoruz. Her sık iğnenin üzerine tek batıyoruz. 2 sıra 6 sık iğnemizi yapalım. 6 sık iğnemizi 2 sıra ördük. Şimdi her sık iğnemize çift batıyoruz bu sırada. Birinci çiftim, ikinci çiftim, üçüncü çiftim, dördüncü çiftim, beşinci çiftim, ve altıncı çiftim. Şimdi toplamda 12 tane sık iğnemiz oldu. 12 sık iğnemizi yine 2 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. Hepsine tek batıyoruz 2 sıra. Bu sırada da bir sık iğne bir artır yapıyoruz. Bir sık iğne yapıyorum, bir artırıyorum. Ve sıra sonunda sık iğne sayım 18'e çıkıyor. 18 sık iğneydi. Yine 2 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. Şimdi 2 sık iğne bir artır yapıyorum. Ve toplamda sık iğne sayım 24'e çıkıyor. 24 sık iğnemizi de 2 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. Şimdi 3 sık iğne bir artır yapıyoruz. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir tane artırıyorum. Sıra başına kadar 3 sık iğne bir artır yapıyoruz. Ve sık iğne sayımız 30'a ulaşıyor. 30 sık iğneyi de yine 2 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. Evet, şimdi son artırmamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne bir artır yapacağız bu sırada. Sıra başına kadar 4 sık iğne bir artır yapıyoruz. Ve sıra başında sık iğne sayımız 36'ya çıkmış olacak. 36 sık iğnemizde yine 2 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. 36 sık iğnemizi 2 sıra yaptık. Şu işaret ipimizi artık çıkartabiliriz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu iki ucu birbirine birleştireceğim. Bir sık iğne buradan alıyorum. Bir sık iğne tam karşısından alıyorum ve üzerine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Şimdi 3 tanesini azaltarak yapacağım. 3 tane azaltma yapacağım yani.
Bu birinci azaltmam. Birleştirerek azaltıyorum. Karşı tarafa da giriyorum. İkinci azaltmam. Üçüncü azaltmamı da yaptım. Şimdi yine birleştirmeye tek sık iğne yapmaya devam ediyorum. Tek batıyorum artık. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi şu yanlara da devam ediyoruz. Burada gördüğümüz her ara boşluğa batalım. Evet, bu uç noktaya geldik. Şimdi geldiğimiz uç noktadan tekrar bir üste tekrar çıkıyoruz. Bir sıra daha sık iğne devam edeceğiz. 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Bir tane daha azaltıyorum. Toplamda 2 tane azaltma yaptım. Yine aynı noktada. Hepsine tek batarak alttaki düz olan noktaya tekrar gelelim. Evet, evet, hepsine tek batarak bu düz olan noktaya tekrar geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Üçgen olan bölgeyi tekrar bu sefer ters sık iğne olarak döneceğiz. Sadece şu üçgen olan bölüme yapacağız. Bir zincir çektim ve bu şekilde ters sık iğne yapıyorum. Evet, üçgen olan kısmımızı ters sık iğne döndük. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ipimizi uzun kesiyorum ki dikişini de bu iple yapacağım. Evet, kulağımızı iğneleyelim.
Şimdi şu şekilde arkadan ben size ölçü verdiğim zaman şu bitirdiğimiz nokta, kapattığımız noktadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sık iğneye kulağımızın bitişini yerleştirdim. Oradan 2 sık iğne ön kısımları da uç kısımlarını yerleştirdim. Yani o sık iğneden 2 tane sık iğne geldim ve o kısımda uçlarını yerleştirdim. Zaten iğneledikten sonra siz de uygun olup olmadığına bakarsanız şu şekilde baktığımızda düzgün gözüküyor. Evet, bir baştan alacağım, bir kulaktan alarak yine aynı renk ipimizle dikişini yapıyorum. Bir baştan alıyorum, bir kulaktan alıyorum. Bu şekilde iki kulağımızı da dikelim. Evet, şimdi köpeğimizin kafasını çantamıza dikeceğiz. Ben fermuarı açtığım yere dikiyorum. Köpeğin başını şu şekilde hafif eğimli dikiyorum. Biraz daha sevimli durması açısından. Bu şekilde iğneleyelim. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde iğneledim. Bir iğne de buradan takalım. İpimizi iğnemize geçirdik. Cappuccino rengi ipimle dikiyorum. Şimdi bir çantamızdan bir köpeğimizden alarak dikişimizi yapacağız. İpimizi bu şekilde bir sefer kilitliyorum. Bir baştan alıyorum. Bir çantadan alarak dikiyorum. Bu şekilde komple etrafını dikeceğiz. Siz isterseniz başı düz de koyabilirsiniz. Ben bu şekilde eğimli koymayı tercih ettim. Evet, bu şekilde sıkı bir şekilde dikerek gelelim. Evet arkadaşlar, kafamızı çantamıza diktik. Bu şekilde oldu. Şimdi ayaklarımızı yapacağız.